Merhaba balık, yükselen burcu balık sevgili dostlar. Yeni hafta 6 ve 12 Ocak haftası ve bu hafta gezegen burç değişimleri ve 2025'in şeklini şemalini belirleyecek bazı transitlerimiz başlıyor. Önce şununla başlamak istiyorum sevgili balıklar sizin için. Bu hafta pazar günü elbette bu arada bir dolunay fazına giden bir hafta. Hani ayın ışığı büyüyor, dolunaya doğru ilerliyor. Ve ayın 15'inde bir yengeç dolunayı yaşayacağız. Su elementinde balık burçlarını destekleyen bir dolunay olacak. Özellikle cuma gününden sonra bu dolunay etkilerini daha çok yaşayacağız. Pazar günü tam olarak aslında ortaya belirlenmeye başlayacak bu dolunay etkileri. Madem buradan başladık, hangi alanda yaşayacaklar balıklar? Bilhassa da eğlenceli bir alan aslında burası. Şanslı bir alan. Aşkla ilgili, ruhani olarak böyle bize keyif veren şeylerle ilgili. Bunların arasında çocuklar var. Bunların arasında işte insanın ruhunu gençleştiren aşk var. Bazı şeyleri aşkla yaparsın. Ya da aşkla ilgili bazı konular daha böyle netleşebilir, aşık olabilirsin. Çünkü Venüs de burcunuzda sevgili balıklar, sizin için keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum. Ancak buraya pazartesi günü retro Mars giriş yapıyor Yengeç burcunda ve 25 Şubat'a kadar burada olacak. 18 Nisan'a kadar Yengeç'te, 25 Şubat'ta da retrosu bitecek. Şimdi öncelikle tabi bu olan çok güçlü. Bir yandan destek verirken bir taraftan da aslında yengeç burçlarının hayatındaki akışı diyelim. Böyle kendinizi biraz akışa bırakın. Hiç korkmayın. İlahi akışa güvenin. Ondan sonra burada güzel bir etki verecek ama zaman zaman da Mars'ın sert etkileri olduğunda burada biraz daha korumanız gereken, düşünmeniz gereken belki aileniz, işte çocuklarınız olabilir. Parasal konumdan baktığımızda finansla ilgili alandır, yatırımlardır, gelecekle ilgili konulardır. Bu alanlar uzun bir süre gündeminizde olacak. Fakat en önemlisi şu, ilk başta onu söylemeye çalıştım. Pazar günü ayın 12'sinde düğümler artık balık ve başak aksına geçiyor. Kuzey düğüm burcunuza yani balığa, güney düğüm başak burcuna geçiyor. Bu bizim hayatımızdaki en önemli temel dinamiklerdir. Zaten 2025 yılında da tutulmalar bu alanda olacağı için sizin hayatınızda çok önemli bir 18 aylık kadersel bir etkileşim başlıyor. Bilhassa tabii yükseleniniz yengeçse ya da doğum haritanızda bu akslarda düğümlere sahipseniz, işte ikizler yay hattında yine önemli gezegenlere sahipseniz hayatınızın akışını değiştirecek bazı gelişmeler yaşarsınız aslında. Kavuşumlar yaşarsanız özellikle doğum haritanızda bu hayatınızın her alanında etkili olacak bir transit olacak bu arada. Uzun vadede çalışacağı için, tabii ki yıl boyunca da süreceği için ve tutulmalar yaşayacağınız için tavsiyem şu anda 2025 burç yorumlarında bu konu detaylarıyla aslında tutulmalar da ne şekilde etki alacağınızı anlattım. Oradan izleyin lütfen detaylarını, ama kadersel anlamda ben şanslı mı olacağım, kısaca bana onu söyle derseniz şanslı olacaksınız. Evet. Tabii bu şans ne zaman başlar, ne kadar sürer ve siz bunu ne kadar iyi değerlendirirsiniz ya da nasıl farkına varırım derseniz bu tamamıyla kişinin kendisiyle alakalıdır, ama bu çark dönüyor ve döndüğü anda siz bunu zaten hissetmeye başlayacaksınız. Değerli balık burçları, evet, böyle bir önemli aslında etkileşimlerin olduğu bir süreç ve bu hafta para gündemimizde olacak. Pazartesi, salı finansal konular. Hemen haftanın ortasına geçişte bazı seyahatler olabilir. Bazı reklam, işte girişimler, yakınlarınızla çok görüşebilirsiniz özellikle çarşamba. Çarşamba ve hafta sonuna kadar aslında. Çünkü cuma itibariyle sizin temel yaşam alanınız da yoğun gözüküyor. İşte misafir ağırlama, kalabalık, gelen giden vesaire. Evinizin içinde böyle bir hareketli ve heyecanlı durumlar var. Zaten Jüpiter de oradan geçiyor. Bilhassa cumartesi. En önemlilerinden bir tanesi de şu aslında balıklara. Merkür 2-3 haftadır kariyer evinizde, yay burcundaydı. Cuma günü buradan ayrılıyor. Oğlak burcuna geçiyor. Burada eğer bir karışıklık ya da temel bir konuda bir girişim yapmanız, bir adım atmanız eğer gerekiyorsa
ya da bir karar vermeniz gerekiyorsa Merkür'ün bu Oğlak burcuna geçtiği andan itibaren olan zamanı kullanın. Yani bu hafta böyle çok ciddi bir şey, bir hareket yapmasanız iyi olabilir. Hem Mars buraya yeni geçti. Merkür'ün sert açıları olacak. Neptün'le yanılabilirsiniz. Yani değişken grup burç olduğunuz için biraz kafanızı netleştiremeyebilirsiniz ama Cuma günden sonra daha net, daha somut olabilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum.